Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika ötesi bir tarifle geldim. Poğaça desem poğaça değil, pizza desem pizza da değil, ekmek de değil ama hepsinin birleşimi muhteşem bir lezzet çıktı ortaya. Onu söyleyebilirim yani. Gerçekten kafadan uydurma bir şey yaptım. Spontane gelişti. Dedim kameramı açayım, çekeyim. Güzel olacağını aklımda, kafamda oturtmuştum yani. Ve beklediğimden çok daha güzel oldu arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim yine tariflerden birisi. Çok geçmeden hemen tarifimize geçelim. Açıklamalar kısmına tarifi detaylı bir şekilde eklemeye çalışacağım. Biliyorum bu konuda çok istek geliyor, yorum geliyor. Hani tarifi yazılı da ekleyin diye. Elimden geldiğince yazılı paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su, yarım çay bardağı da sıvı yağı ekleyip karıştırdım. Daha sonrasında yarım paket kadar un ekleyip 1 tatlı kaşığı tuzumu da ilave edip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bu tarifin özelliği arkadaşlar, hamurun mümkün olduğunca çok yumuşak, ele yapışkan bir kıvamda olması önemli. Bu sayede hamurumuz piştikten sonra çok yumuşak olacak arkadaşlar. Yani ilk etapta sert bir hamur yaparsanız mümkün değil. Piştikten sonra o hamur puf puf yumuşacık olmaz arkadaşlar. Bu her türlü hamur işi için geçerlidir. Hatta size şu an bir püf noktası gösteriyorum. Elinizi hamur bırakmıyorsa yoğurma işleminizin sonunda elinize bir miktar sıvı yağ alıp hamuru o şekilde toparlayın. Yani tekrar sürekli un takviyesi yapmayın. Ben paketin dibinde kaldı. Yaklaşık 600-700 gram kadar un kullandım bu tarifte. Dediğim gibi en önemli püf noktası hamurun çok yumuşak olması. Şimdi bir poşete geçirip hamurumu rahat bir şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Ben de o sırada iç harcımı hazırlayacağım. Videolarımı nereden, hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız lütfen yorumlarda belirtir misiniz? Gerçekten bu yorumları okumaktan çok büyük keyif alıyorum. Şimdiden de teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Tarifimizin devamında şimdi iç harcımızı hazırlayacağız. Bunun için 1 adet soğanı kavurdum. Daha sonrasında üzerine biber ekleyip biberlerimi de biraz kavurup sonrasında tavuk ekleyeceğim. Tavukları da büyük küp şeklinde doğradım. Öyle çok minik parçalar yapmadım arkadaşlar. Dileyenler kıymalı harç da yapabilir, etli de yapabilir. Ama ben bugün yani tavuklu yapmak istedim. Dediğim gibi spontane gelişti. Yani son dakika öylesine kafadan uydurma karar verdim. Ve gerçekten çok da güzel oldu. Bence tavuklu hali çok güzel. Tabii kıymalı falan da güzel olabilir ama bir tık ağır kaçabilir. Yani tavuklu hali bence çok ideal oldu. Tavuğumuzu da kavuruyoruz suyunu çekene kadar. Hiç su ilavesi etmiyoruz bu arada. Tuz, karabiber ve kekik ekledim ben baharat olarak. Fazla çok baharat eklemedim. Tabi siz damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Ama karabiber ve kekiği mutlaka ekleyin. Tavuğa çok yakışıyor. Harcımız artık hazır. Ilımaya alabiliriz kenara. Soğumaya da alabilirsiniz. Yani önceden de hazırlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Bu süre zarfında hamurumuz da rahat bir şekilde mayalandı arkadaşlar. Artık tarifimizin devamına geçebiliriz. Dediğim gibi hamurum mayalandı. Bu aşamada artık fırınınızı açabilirsiniz 180 dereceye. Kuru maya kullandığım için böyle aşırı bir mayalanma olmadı arkadaşlar. Bu çok normal. Yaş maya kullanmak isterseniz yarım paket kullanmanızı tavsiye ederim. Tezgahınızı unlayın. Çünkü göreceksiniz oldukça yapışkan kıvamlı bir hamur. Ama bu yapışkanlık sizi korkutmasın. Aksine piştikten sonra çok mutlu olacaksınız. Çünkü puf puf yumuşacık, yumuş bir hamur oluyor yani piştikten sonra. Böyle toparlayın. Un kullanmaktan çekinmeyin dediğim gibi. Ve büyük bezeler haline getiriyoruz. Bu tariften ben 5 büyük beze elde ettim. Bezelerim de yaklaşık bir portakal boyutundaydı.
Aşağı yukarı hepsini eşit boyutta yapmaya çalıştım. Daha küçük yapıp fazla miktarda da çıkartabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Biz 5 kişiyiz. Ben bugün akşam yemeği olarak bunu yapmak istedim. Dediğim gibi tamamen son dakika kafamdan uydurmasyon bir şey gelişti yani. Hepimize birer tane yaptım. Yanına bir salata, ayran. Mükemmel bir akşam yemeği oldu yani bizim için. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Hem fikir amaçlı hem çok kolay ve çok lezzetli olmasından dolayı. O yüzden ısrarcı davranıyorum. Kusuruma bakmayın. Elimle çok hafif bastırıyorum. Şu an hamurum beklemediği için gördüğünüz gibi kendini çekiyor hemen. O yüzden bir 10-15 dakika tepsi mayasına bırakıyoruz. 15 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hamurumuz kabarmaya başlamış. Şimdi orta kısımlarına elimizle bastıracağız. Kenarları kabarık bırakmaya çalışın. Gerçekten çok lezzetli oldu. Ve yapımı son derece pratik ve kolay arkadaşlar. Ben video çekmeme rağmen yani dediğim gibi çok kısa sürede yaptım. Ve pizzadan falan da farklı oluyor arkadaşlar. Lezzet olarak kendine has bir lezzeti var diyebilirim. Çocuklar özellikle bayılarak yedi. Yani gerçekten hepimiz çok beğendik bu tarifi. Sizlerin de beğeneceğine garanti veriyorum. Yani o kadar da eminim. O yüzden mutlaka deneyin. Denedikten sonra hatta yorumlarınızı bekliyorum. Yani bu tarifle ilgili özellikle. Deneyen arkadaşlar lütfen tekrar videonun altına fikirlerini beyan ederse çok sevinirim. Gördüğünüz gibi orta kısımlarına bastırdık. Kenarları böyle kabarık bırakacak şekilde. Şimdi hepsinin ortasına birer yemek kaşığı kadar krema ekleyeceğim. Krema yoksa labne peyniri de ekleyebilirsiniz. Çok az sütle açıp eğer çok katı bir kıvamdaysa. Bunu kaşıkla o orta kısmına, çukur kısmına yayıyorum. Fırınımız da 180 derecede ısındı artık arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi artık tarifimizin sonuna yaklaşıyoruz. Dediğim gibi oldukça çok kolay ama çok lezzetli bir tarif. Denedikten sonra niçin bu kadar ısrar ettiğimi daha iyi anlarsınız. O yüzden mutlaka deneyin. Şimdi kremanın üzerine kaşar peyniri ekliyorum. Bol miktarda. Ve sonrasında peynirin üzerine biraz ılımış olan tavuklu harcımızı ekleyeceğiz. İlk etapta böyle gelişigüzel koyuyorum. Daha sonrasında eşit bir şekilde paylaştıracağım, dağıtacağım üzerlerine. Bu verdiğim ölçülerle iç harcım bile bu 5'ine tam yeterli geldi arkadaşlar. İsteyenler mantar ilavesi de yapabilir. Mantar çok yakışır ama benim evde yoktu. O yüzden ekleyemedim. Ama mantar sevenler kesinlikle mantar da ekleyin. Şimdi elimle üzerlerine dağıtıyorum. Eşit bir şekilde atıyorum. Bazılarının üzerinde biber fazlaysa, diğerinde azısa öyle takviye ettim. Yani dağıttım eşit miktarda iç harcını. Nasıl yaptıysam onu sizlere çektim aslında. Yani evde nasıl hazırladıysam sıradan bir akşam yemeği gibi. O yüzden bugün sizlere o şekilde yansıttım. Dediğim gibi çünkü spontane gelişti bu videoyu çekmem. Üzerlerine ince bir tabaka son olarak tekrar kaşar peyniri ekliyorum. Bu sefer alt tabanına göre ince tabaka serptim arkadaşlar. Çünkü altında kalın bir tabaka yerleştirmiştik. Son olarak kenarlarının güzel kızarması için bir adet yumurta sarısına bir tatlı kaşığı kadar süt ilave edip karıştırıp sürüyorum kenarlarına. Süt eklememin sebebi
yumurta sarısını daha böyle sürülebilir bir kıvama getiriyor arkadaşlar. Nazik bir şekilde, dikkatli bir şekilde bütün kenar kısımlarına yumurta sarımı sürüyorum. Hatta şöyle bir fikir de sunabilirim sizlere arkadaşlar. Bu aşamadan sonra bu tepsiyi pişirmeden, mesela atıyorum başka bir gün kullanmak, pişirmek istiyorsanız hiç fırına vermeden bu yumurtasını dahi sürüp bu şekilde buzluğa atabilirsiniz. Donduktan sonra tek tek poşetleyip, streçleyip istediğiniz zaman çıkartıp böyle yarım saat buzunun çözülmesi yeterli. Pişirebilirsiniz. Aynı tazelikte oluyor. Ben bazen öyle de yapmışlığım oluyor, farklı bir şekilde tabii ki. Yani bu da fikir olsun. Özellikle çalışan bayanlara, ev yapımı sevenler bu şekilde de hazırlayabilir. Çok pratik oluyor yani. Yumurta sarımızı sürdük. Son olarak ben kuru maydanoz serptim kenar kısımlarına arkadaşlar. Hem görsel hem lezzet olarak ekstra bir şey katmak için, böyle hem yeşillik güzel durur diye düşündüm. Çok az böyle kuru maydanoz serpiştirdim. İsteyenler susam da ekleyebilir. Ve artık fırına gitmeye hazır. Bu poğaçalar mı desem, pizzalar mı desem, gerçekten isim de bulamadım artık ben bu tarife. Siz ne dersiniz yani bu tarif hakkında? Yani poğaça desem, dediğim gibi poğaça değil, pizza da değil. İnanın nasıl biri YouTube'da başlık olarak ne yazacağımı da bilmiyorum şu an açıkçası. Dediğim gibi şimdi fırına gitmeye hazır. Benim fırınımda 180 derecede yaklaşık 20-25 dakikada pişti. Ama her zaman söylediğim gibi fırından fırına farklılık gösterebilir. O yüzden mutlaka kontrollü pişirin. Güzel kızarması önemli ama fazla da yakmayın. O zaman hamurunuz sertleşir. Tam kıvamında pişirmeniz çok önemli. O yüzden hani fırına atıp başından ayrılmayın. En az 15 dakika sonrasında kontrollü pişirme sağlayın. Gördüğünüz gibi benimkiler çok güzel kızardı. Yumuş yumuş, pufidik pufidik, gerçekten çok güzel oldular. Hatta hemen sıcak sıcak şimdi sizlere bir tanesini bölüp göstermek istiyorum. Çünkü sıcak böldüm. Çocuklar sabırsızlanıp bekliyorlardı artık. Hani akşam yemeği için yapmıştım ben bunu ve mutfağa yayılan kokuyu zaten sizlere anlatamam. Gerçekten mükemmel olmuştu. Sıcak sıcak, inanın tepsiden şu an zor alıyorum. Hem sıcak hem çok yumuşak diye. Çok hassas. Yani videoda anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Gerçekten mükemmel oldu. Bu tarif hakkında geri dönüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede ben ne zaman tarif yüklesem sizlere bildirim gelir. Bu sayede hiçbir tarifimi kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenerek sıkılmadan izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese dediğim gibi afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.